Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Estaizu billah. Ya eyyuhannasu ittaqu rabbakumul-lezî halakakum min nefsin vâhide ve halaka minhâ zawcaha ve bethse minhumâ ricâlen kethîran ve nisâ'a vettequllâhellezî tesâ'alûne bihi vel-arhâm innallâhe kâne aleykum rakîbâ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kardeşlerim, derse başlamadan önce hatırlattığım gibi inşallah Kasas suresini okumaya başlayacağız bugün. Allah Azze ve Celle'nin kitabından. Kasas suresine başlamadan önce ben bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Bunlardan birincisi, okuyacağımız bu sure Mekki bir suredir. Ve bu surenin indirildiği dönemde Müslümanlar en zayıf oldukları dönemi yaşamışlardır. Yani müşriklerin en fazla azgınlaştığı, Müslümanlara saldırdığı, Müslümanlara sözlü ve fiili olarak eziyet ettiği, artık yavaş yavaş tehdit döneminin başladığı. Ya seveceksiniz ya terk edeceksiniz. Ya bizim dinimize döneceksiniz ya da sizi öldüreceğiz. Ya bizim ilahlarımıza tapınacaksınız ya da hapislere gideceksiniz dedikleri dönemde Allah Azze ve Celle müminleri teselli etmek, yarınlarda müminlerin neyi beklediğini müminlere göstermek için Rabbimiz Kasas suresini bize, Müslümanlara indiriyor. Tabi aynısı bugün bizim için de geçerli kardeşler. Dünya küfrünün bütün dünyada azgınlaştığı bir dönemdeyiz. Yani artık ne hak, ne hukuk, ne insanlık, ne akıl, hiçbir şey dinlemeden dünyanın doğusunda ve batısında Müslümanlara sözlü ve fiili olarak saldırdıkları bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Haliyle belki müminler ümitsizliğe kapılabilir. Müminlerin içinde bulunduğu zayıflığı, müminlerin içinde bulunduğu zorluğu göz önünde bulundurup biz ne yapacağız? Biz bu sorunun altından nasıl kalkacağız? Yarınlar nasıl aydınlık olacak? Bizden sonraki nesil acaba nasıl bu dini yaşayacak diye endişe edebiliriz. Lakin aynı nasıl ki sahabe bu ayetler onlara indiğinde Allah'ın onlara verdiği mesajı anladılar. Hakeza bugün biz Müslümanlar da bu zorlu zamanlarda, zorlu dönemlerde bu ayetleri dinlediğimiz zaman bizim üzerimize indiriliyormuş gibi. Acaba Allah burada bize ne anlatmak istiyor, ne mesaj vermek istiyor diye bu şekilde dinlememiz lazım bu ayet-i kerimeleri. Bu Kasas suresiyle alakalı olarak genel bir bilgi olarak kabul edin bunu. İkinci bir mesele ise kardeşlerim, bu sureye başlamadan önce sizin dikkatinizi ben bir noktaya çekmek istiyorum. Bir soru soracağım. İstiyorum ki herkes benimle beraber bu soruyu düşünsün. Şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bize farklı farklı toplumları anlatıyor. Hem ehli İslam olan toplumlardan farklı farklı toplumları anlatıyor. Hem de küfür ehlini anlatırken küfür ehli içerisinden bize farklı farklı toplumlar anlatıyor. Mesela ben bunlardan iki tane örnek vereyim. Bir Kur'an bize sahabeyi anlatıyor. Allah Resulüne ashab olmuş, onun yanında yer almış olan müminleri anlatıyor. Bir de bir taraftan da bize İsrailoğullarını anlatıyor. Fakat İsrailoğullarını sahabeyi anlattığından daha fazla anlatıyor Allah Azze ve Celle. Bir bu noktayı kafanızda tutun. Yani acaba niye Allah Azze ve Celle bize sahabeyi, işte İsa Aleyhisselam'ın havarilerini çok anlatmıyor da bize Kur'an-ı Kerim'in nerede birçok suresinde hiç zikredilmeyecek adamlar,
Allah'ın domuzlar olun, maymunlar olun, tağutların kulları olun dediği bu kötü insanları Allah Azze ve Celle bize sayfalarca ayetler dolusu bir şekilde bize anlatıyor. Bunu bir tarafa koyun. İkinci bir soru ise kardeşlerim, bunu benimle beraber düşünün. Sizce biz ümmet olarak, yani ümmet derken kendini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme nispet eden herkesi kastediyorum. Sadece tevhid ehli Müslümanları değil. Kendini bu ümmete nispet eden 1,5 milyar insanın hepsini kastederek söylüyorum bunu. Müslüman olmayanları da dahil ediyorum. Demokratı, putperesti, kabirperesti hepsini katarak söylüyorum. Sizce biz bugün ümmet olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geldiği Kureyş müşriklerine mi benziyoruz? Yoksa daha çok Musa aleyhisselamın geldiği İsrailoğullarına mı benziyoruz? Ümmet olaraktan. Bu sorunun cevabını doğru verebilmemiz için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geldiği ve Musa aleyhisselamın geldiği toplumun özelliklerini çok iyi bilmemiz lazım. Allah Resulü nasıl bir topluma geldi kardeşler? Allah Resulü'nün geldiği toplumu ben size çok kısa bir şekilde özetleyeyim. Yani Allah Resulü kimin elinden tuttu? 13 sene içerisinde kimleri tarih sahnesine çıkardı? Bakın bu adamların özelliklerini dinleyin. 1. Bu adamlar çok basit insanlar. Yani ne siyasetten anlıyorlar, ne edebiyattan anlıyorlar, ne sanattan anlıyorlar. Çok insanlar. Böyle dünyada o gün var olan büyük devletlere nispetle çok basit olan insanlar. Allah'a şirk koşuyorlar. Elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlar. Kendilerine sorulduğu zaman siz bu putlara niye tapıyorsunuz? Öyle delilmiş, tartışmaymış, böyle şeyleri bilmiyorlar bile. Biz atalarımızı bir yol üzere bulduk. Biz atalarımızın yoluna uyacak olan insanlarız diyorlar. Cesur insanlar, erkek insanlar. Yani kabilelerinin devesine biri yan baktığı zaman 100 yıllar sürebilecek savaşlara giriyorlar. Niçin olduğunu da bilmiyorlar. Niye savaştıklarını da bilmiyorlar. Niye öldüklerini, niye öldürdüklerini hiçbirini bilmiyorlar. Onun babasının ineği bizim babamızın tarlasına girdi diye 100 yıllar boyunca süren kavgalar veriyorlar bu adamlar. Allah Resulü böyle bir topluma geldi. Basit insanlar ama cesur insanlar, izzetli insanlara geldi. Musa aleyhisselam ise kime geldi kardeşlerim? Musa aleyhisselam yüzyıllar boyunca firavunların baskısı altında yaşamış, firavunlara kölelik yapa yapa gönüllü köleler haline gelmiş, kendilerine izzete dair bir teklifte bulunulduğunda, bir vaatte bulunulduğunda korkan, kaçan, ürken insanlara gelmiş Musa aleyhisselam. Yani şöyle düşünün kardeşler, Musa aleyhisselam İsrailoğullarına geldiği zaman Firavun onların erkek çocuklarını öldürüp kız çocuklarını diri bırakacak kadar onlara eziyet ediyordu. Allah'ın peygamberi geldi. Firavun'un karşısına dikildi. Firavun'a hakkı ve hakikati söyledi. İsrailoğulları Musa aleyhisselama ne dediler? "Uzina min qabli en ta'tiyana ve min ba'di ma ji'tana." Senin bize hiçbir hayrın yok ey Musa dediler. Sen gelmeden önce de biz eziyet görüyorduk. Sen geldikten sonra da biz eziyet görüyoruz ey Musa dediler. Allah Azze ve Celle çekirge gönderdi, Allah Azze ve Celle kan gönderdi, Allah Azze ve Celle bit gönderdi. Firavun'u ve ehlini neredeyse helak edecekti. Bunları gözleriyle gördüler. Musa aleyhisselam her elini kaldırıp dua ettiğinde Musa aleyhisselamın duasının kabul olduğunu ve İsrailoğullarının musibetlerinin gittiğini gözleriyle görmelerine rağmen Allah Azze ve Celle Musa aleyhisselamla beraber onları Mısır'dan çıkardığında Kızıldeniz'in önüne geldiklerinde Firavun arkadan onlara yetişti. Ne yapmalarını beklersiniz böyle bir toplumun? Ey Musa Rabbine dua et, şu denizi yarsın da geçelim. Daha önce o kadar dua ettin, Allah senin dualarını kabul etti. Biz bütün sıkıntıların içerisinden geçtik gittik. Böyle demediler. Musa aleyhisselama döndüler. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ İki ordu karşı karşıya geldiğinde Musa'nın ashabı dedi ki işimiz bitti ey Musa, yakalandık. Bundan sonra yapacak bir şey yok, tamam artık daha hiç uğraşmaya gerek yok dediler. Allah gene yardımını indirdi. Denizi yardı ya Allah, denizi yardı. Bundan daha öte bir şey olabilir mi? Gözlerinin önünde deniz yarıldı. İsrailoğullarının müminleri denizin içerisinden geçtiler. Mümini, kafiri hepsi beraber geçtiler. Firavun denize geldiği zaman Allah denizi kapattı. Allah Azze ve Celle hepsini orada boğdu. Bunu gözleriyle gördüler. Daha ayakkabılarındaki su kurumadan, daha denizin o kumu ayakkabılarındayken وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ
فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ Biz İsrailoğullarını denizden geçirir geçirmez putlara tapan bir kavim gördüler. قَالُوا يَا مُوسَى اِجْعَلْ لَنَا اِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً Ey Musa dediler, onların bir ilahı olduğu gibi bize de bir tane ilah yap dediler. Hani 15 Temmuz öncesinde demokrasi dediler. Demokrasi başlarına bela oldu. Başlarına bir darbe geldi. 16 Temmuz sabahına uyandıklarında ne beklerdiniz? Bu demokrasi bizim anamızı ağlattı. Demokrasi dediler, Mısır'ı talan ettiler. Demokrasi dediler, Irak'ı talan ettiler. Demokrasi dediler, bak Türkiye'yi talan ediyorlar. Biz bundan sonra Allah'ın şeriatını isteyelim. Yok. Bir kere bir kavim putperestliğe alışmışsa onların putperestlikten kurtulması kolay değildir. Demokrasi şehitlerimiz dediler. Demokrasi köprüsü dediler. Demokrasi bayramı dediler. Demokrasi tatili dediler. Aynı Musa Aleyhisselam'ın kavmi gibi. Musa Aleyhisselam'ın kavmi daha denizi geçerken ayakları kurumadan dediler ki ey Musa biz senden şey istiyoruz. İlah istiyoruz dediler. Tabi Musa Aleyhisselam döndü onlara dedi ki siz cahil olan insanlarsınız. Dedi bıraktı. Geçtiler orayı. Geldiler Allah Azze ve Celle onlara Firavun'un bütün mülkünü nasip etti. Bütün mülkünü Firavun'un onlara nasip etti Allah. Fakat dedi ki Mısır'da değil, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu topraklarda yaşayacaksınız. Ey kavmim dedi Allah'ın size vaat ettiği bu topraklara buyurun girin. Döndüler Musa'ya dediler ki ey Musa orada çok güçlü kavimler var. Biz oraya gidemeyiz. Senle Rabbin gidin savaşın biz burada oturacağız dediler. Yani Allah'ın onların savaşmasına ihtiyacının olmadığını, Allah'ın Firavun'u kendi kudretiyle helak ettiğini görmelerine rağmen böyle dediler. Sonra Allah Azze ve Celle onları bir Tih çölüne koydu. 40 sene boyunca çölde yetihune fil ard böyle çölde başıboş bir şekilde dolandılar. Allah o bozuk nesli hepsini çölde helak etti. Yepyeni bir nesil yetiştirdi. Peygamberlerin terbiyesinde yetişen, atalarından onlara miras kalan zilleti kabul etmeyen, çölün zorlu şartlarına alışan, refahı, rahatı, konforu ellerinin tersiyle bir kenara iten yepyeni bir nesil çıktı ortaya ve onlarla Allah Azze ve Celle onları yeryüzüne varis kıldı. Şimdi benim burada sormak istediğim şey şu kardeşlerim. Sormak istediğim soru şu. Şimdi biz bir ümmet olarak asırlardır tağutların kırbaçları altında inliyoruz. Bütün İslam ülkelerine bakın, ismi İslam ülkesi olan bütün ülkelere bakın. Bizler inim inim inliyoruz İslam ülkelerinde. Bu uzun süren sömürü, bu uzun süren zillet dönemi bizde aynı İsrailoğulları gibi bizim kavmimizde de İsrailoğulları gibi bir takım hastalıklar çıkardı meydana. Bir, şirkin sevgisi, putun sevgisi toplumun kalbine içirildi. İki, zillet toplumun üzerine bir mühür gibi vuruldu. Yani bir türlü izzeti kabullenemiyorlar. Onlara izzete davet ettiğinizde gelin biz yeryüzünde Allah'ın şahit olarak seçtiği, Allah'ın bütün insanlığa merhamet olsun diye seçtiği, insanlığı hayra davet etsin diye üzerlerine bir sorumluluk yüklediği bir ümmetiz. Gelin bu vazifemizi yerine getirelim. Bırakın puta tapan müşrikleri, Müslümanların içinden bile aman dikkatli olalım, aman işte kimseyi kızdırmayalım, aman işte hoca şöyle anlatmasın, aman şöyle çalışma yapmayın, aman sesinizi çıkarmayın, mahkemelerde donkişotluk yapmaya gerek yok, Allah'ın şeriatını istiyoruz demeyelim, sessiz sakin 3-5 tane adam yıllar boyu bir evde toplanalım, bir odayı kapatalım, birbirimize tekfir meselelerini anlatalım, ne kazanacaksak artık. Ben ona anlatayım, o bana anlatsın, o da 20 yıllık Müslüman, ben de 20 yıllık Müslümanım ama aman sesimizi çıkarmayalım. Bu nereden kaynaklanıyor kardeşlerim? Bu asırlar boyu sömürü altında kalan ve zillet üzerlerine damga gibi yapışmış olan babalarımızın bize bırakmış olduğu mirastır. Korkuyoruz. Firavunların karşısında varlık gösteremiyoruz. Firavunlar biraz seslerini yükselttikleri zaman hemen gidiyoruz Musa'ya diyoruz sen gelmeden de eziyet görüyorduk. Sen geldikten sonra da eziyet görüyoruz ey Musa. Böyle olmaz. Böyle olmaz diyoruz. Bir türlü Allah'ın denizleri önümüzde yarıp bizi denizlerden geçirip Firavunları denizlerin dibine gömeceğine bir türlü inanamıyoruz. Bunu şunun için anlattım kardeşlerim. Bugün Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun, yüz binlerce kere Allah'a hamd edin. Dünyanın dört bir tarafında İslam ümmeti uyanıyor. Hani bahar vakti geldiği zaman önce kış bembeyaz bir şekilde toprağın üzerini örter. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de böyle anlatıyor. Sonra gökten bir damla toprağa düştüğü zaman
Allah Azze ve Celle diyor ki sen yerin önce sallandığını görürsün, kıpırdadığını görürsün. Sonra çeşit çeşit filiz vermeye ve çiçek vermeye başlar diyor Allah Azze ve Celle. Bugün İslam ümmetinin üzerine o gökten damlaması gereken damla damladı. O aşamayı geçtik. Şu an ümmet sallanıyor. Yani ümmet yavaş yavaş şu anda kıpırdıyor. Artık yeni nesiller yetişiyor. Yani zilleti kabul etmeyen, izzeti isteyen, inanmış olduğu akideye hakkıyla inanan, insanları buna hakkıyla davet eden ve zulmün karşısında hakkıyla durabilen yeni nesiller yetişiyor. Allah'a hamdolsun. Dünyanın her tarafında bu böyle. Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın her tarafında bu böyle. Ve bu davaya gönül veren insanlar var. Biz Müslümanlar olarak kardeşlerim, kimlerle yola çıktığımızı, nasıl bir toplumla değişime doğru gittiğimizi doğru tespit etmemiz lazım. Kendimizi sahabeye kıyas edersek yanılırız. Çünkü biz sahabeye benzemiyoruz. Toplum olarak biz sahabeye benzemiyoruz. Biz kendimizi İsrailoğullarına kıyas edip ona göre adım atmamız lazım. Örnek. İsrailoğulları denizin karşısına geldikleri zaman Musa Aleyhisselam'a ne dediler kardeşler? Bittik dediler. Yani Firavun'dan kurtulmamız mümkün değildir dediler. Peki Muhammed'in ashabı Bedir gününde Muhammed'e ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Ey Allah'ın Resulü dediler. Sen bu denize atını sürersen biz de senin arkandan atlarımızı bu denize süreriz dediler. Bu adamlar kaç sene sonra bunu söylediler Allah Resulü ile tanıştıktan sonra? Bir kısmı 13 sene sonra bunu söyledi. Bir kısmı daha 1 sene sonra bunu söyledi. Medineliler Allah Resulü ile tanıştıktan 1 sene sonra bu sözü söylediler. İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'la beraber onlarca yıl kalmalarına rağmen, Musa Aleyhisselam'dan önce ellerinde bir kitap olmasına rağmen, Yakup peygamberin, Yusuf peygamberin davetini biliyor olmalarına rağmen, kiliseleri, havraları, alimleri olmasına rağmen denizi gördükleri zaman Musa Aleyhisselam'a dediler ki bizim işimiz bitti. Niye? Çünkü o asırlardır süren o zillet, asırlardır süren o kötülük onlarda tabiat haline geldi artık. Bir dönem düzeliyorlardı. Fakat o kötülüğün açığa çıkacağı bir manzara gördükleri zaman o kötülük tekrardan açığa çıkıyordu. Onun için İsrail oğullarının kıssası Müslümanlar için çok önemlidir. İsrail oğullarının kıssası. Hem kendimizi tanımamız açısından, bu bizim için de geçerli olan bir şey. Kendimizi tanımamız açısından hem de muhatap olduğumuz şu toplumu, İslam'a davet ettiğimiz kimliklerinde yazan yazıyı kendilerine hatırlattığımız, o kimliğinde yazan İslam var ya, o kimliğinde yazan İslam günde 5 kere kafayı kaldırıp indirmekle olmuyor. O kimliğinde yazan İslam'ın yerine gelmesi için Allah Azze ve Celle'nin senden istediği başka şeyler var. Ondan sonra namazını kılacaksın. Artık o namaz baş kaldırıp indirmek de olmayacak. Allah'a kulluk, Allah'a ibadet olmuş olacak. Hem kendi toplumumuzu tanımamız açısından hem de biz Müslümanlar Allah'ın dinine hizmet ederken kendimizi tanımamız açısından İsrail oğullarının kıssasını Kur'an-ı Kerim'den çok dikkatli bir şekilde, çok dikkatli bir gözle okumamız gerekiyor. Çünkü biz hem Müslümanlar olarak hem de toplum olarak Allah'ın rahmet ettikleri müstesna genel itibariyle Mekkelilere benzemiyoruz ahlak yönünden. Daha çok elinde kitap olan, kendini Müslüman zanneden, yıllarca korkarak yaşamış, hep sindirilmiş olaraktan yaşamış, daha çok İsrailoğullarına benziyoruz. Okuyacağımız kıssa da İsrailoğullarını anlattığı için istedim ki öncesinde böyle bir hatırlatma yapayım. Buna dikkat ederekten kıssayı dinleyelim inşallah. Şimdi hatta ben size bununla ilgili yani yakın zamanda duyduğum bir olayı da anlatayım. Meseleyi de iyi anlayın diye söylüyorum. Bir kardeş beni ziyaret etti. Yakın zamanda 1-1,5 ay oluyor. Bunlar bir cezaevi süreci atlatmışlar. Yani bir tutuklanmışlar. 7-8 ay cezaevinde kalmışlar. Cezaevinden çıkmışlar. Şimdi yanında daha önce ben kendisini uyarmıştım. Yani yanında bulunan arkadaşların çok aklı başında insanlar olmadığına, bunların ben çünkü şuna inanıyorum, çok konuşan insanlar genelde boş insanlar oluyorlar. Yani böyle konuştuğu zaman mangalda kül bırakmayan insanlar genel itibariyle çoğu zaman boş insanlar oluyorlar. Bunlar içeriye giriyorlar, mahkemeye çıkıyorlar. Şimdi tabi bu kardeş bekliyor. Bir tanesi Abdullah İbni Huzafe gibi
dikilecek hakimin karşısına, sen tağutsun diyecek, ne yaparsan yap ben senin söylediklerini kabul etmiyorum. Böyle bekliyor Allahu alem. Bir tanesi çıkmış demiş ki ben şey olabilirim, pişmanlık yasasından faydalanabilirim. Hani Müslümanlar hakkında bütün bilgileri verebilirim yani. Bir tanesi başlamış İslam'a, Müslümanlara laf söylemeye. Bir tanesi işte hakaret etmiş, ben normal bir vatandaşım, sosyal bir vatandaşım. Bunları bana anlatınca ben de bu size anlattığımı söyledim. Sen dedim sahabe olan bir topluma geldiğini mi zannediyorsun? Sen Mekkelilerle muamele ettiğini mi zannediyorsun? Sen İsrailoğullarına benzeyen bir toplumla muamele ediyorsun. Her fırsatta tabiatlarındaki o zilletin açığa çıkma ihtimali vardır. Her fırsatta. Bu bizi insanlardan kaçmaya değil, daha fazla ilgilenmeye itmeli. Yani birini elimize aldık diyelim, ona İslam'ı anlattık, kabul etti, Müslümanların arasına geliyor gidiyor, tamam artık bundan bir Abdullah İbni Mes'ud olur demeyeceksin. Çünkü bu Abdullah İbni Mes'ud'un yaşadığı bir toplumda yaşamamış. Bu Samiri'nin, Bel'am'ın, Musa Aleyhisselam arkasını döner dönmez altınları eritip altından put yapıp puta tapan bir toplumun içerisinde yetişmiş. Bunlarla daha fazla ilgilenmemiz lazım. Daha fazla dikkatli olmamız lazım. İnsanlara güvenirken zamanı biraz geniş tutmamız lazım. Yani Allah Resulüne geliyordu adam, ey Allah'ın Resulü diyordu, ben iman ettim, ne yapayım? Savaşayım ey Allah'ın Resulü diyordu. Savaş diyordu ya Allah'ın Resulü. Ordunun kahramanı oluyordu, şehit oluyordu, vefat ediyordu. Bir başkası geliyordu, gel sana ganimetten pay verelim. Allah Resulüne diyordu ben ganimetten pay almak için gelmedim. Ben şuramdan bir tane ok girsin ya da buramdan bir tane ok girsin, Allah'a canımı vereyim diye girdim. 5 dakika sonra da tam gösterdiği yerden bir ok giriyordu, şehit oluyordu. Allah Resulü diyordu Allah'a doğru söyledi, Allah da onu doğruladı diyordu. Biz böyle bir toplumla muhatap değiliz kardeşlerim. Böyle bir toplumla muhatap değiliz. 10 dakika din dinledikten sonra bir Abdullah İbni Mesud, bir Abdullah İbni Ömer, bir Abdullah İbni Abbas, hayır. Bizim insanlarla daha fazla ilgilenmemiz lazım. Daha fazla emek ortaya koymamız lazım. İnsanlar İslam olduktan sonra kardeşlerimizdir. Ama yola çıkmak için güven noktasında biraz böyle şeyi geniş tutmamız lazım. Biraz böyle zamanı geniş tutmamız lazım. Bazı imtihanları atlatmalarını beklememiz lazım. Bazı imtihanlarda geçmişte o Firavun'un kamçısı altında oluşmuş olan ahlak tekrardan açığa çıkıyor mu? Yoksa çıkmıyor mu? Bunlardan emin olmamız lazım. Tek insanlardan değil, aynısı bizim için de geçerli. Kendimizden de aynı şekilde emin olmamız lazım. Kendimizden emin olduktan sonra bazı sözler vermemiz lazım. Kendimizden emin olduktan sonra bazı şeyleri böyle ağzımızı doldura söylememiz lazım. Aksi halde dediğim gibi hem yanılırız hem de başkalarını yanıltırız. Allah muhafaza. Şimdi bu gözle Kasas suresinin ayet-i kerimelerini hep beraber okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, sin, mim. Ta, sin, mim Arap alfabesinin 3 tane harfidir. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet-i kerimesi bu harfler ile başlıyor ve bunlara hurufu mukatta'a deniyor. Parçalanmış, kesilmiş harfler anlamında hurufu mukatta'a deniyor. Peki bunlar ne anlama geliyor? Allah Azze ve Celle niye bunları Kur'an-ı Kerim'in başına yazdı? Bu konu hakkında çok söz söylenmiş. Bizim konumuz bu değil. Ben bunlardan racih olanı söyleyeceğim. Allah bu harfler ile Araplara meydan okumuş. Ne demek Araplara meydan okumuş? Yani demiş ki Allah Azze ve Celle ben size meydan okuyorum. Sizi bu Kur'an'ın bir benzerini getirmeye davet ediyorum ya. Hani Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah Azze ve Celle diyor bir tane bu sözün benzerini getirin. O 10 tane ayet getirin. Bir tane sure getirin. Kur'an'ın tamamını getirin. 4 tane teklifte bulunuyor. 4 şekilde meydan okuyor. Müşrikler hiçbir tanesini yapamıyorlar. Hani bu Kur'an Muhammed'in uydurmasıydı. Hani rahipler bu Kur'an'ı Muhammed'e öğretiyordu. Madem öyle siz de bir benzerini yazın. Söylemiş olduğunuzun doğru olduğu anlaşılsın. Bazı surelere bu şekilde başlayarak Allah Azze ve Celle onlara bu meydan okumayı hatırlatıyor. Sizi davet ettiğim kitap yabancı bir dil değildir ha. Sizin kendisiyle konuştuğunuz, kendisiyle yazdığınız harflerden oluşan bir kitaptır. Buna rağmen hala Kur'an'ın bir benzerini getiremediniz, getiremeyeceksiniz de diyor Allah Azze ve Celle. Burada Allah bu hurufu mukatta'a ile müşriklere meydan okuyor. Sonra diyor ki Rabbimiz: Tilke ayatul kitabil mubin.
bu açık ve açıklayıcı olan kitabın ayetleridir. Mubin kelimesi kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de çok karşınıza çıkar. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı tanıtırken, Kur'an'ın sıfatlarını anlatırken bu kitap mubin bir kitaptır diyor. Ne demek mubin? Hem kendisi açıktır hem de açıklayıcı bir kitaptır. İki tane sıfatı beraber içerisinde barındırır. Yani Allah'ın kelamı okuyan bir insan eline aldığı zaman apaçık bir kelamdır. Okuduğu gibi anlar ki zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah böyle söylüyor. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Kasem olsun ki biz bu Kur'an'ı kolaylaştırdık diyor Allah Azze ve Celle. Yok mudur öğüt alan? Kur'an'ın kendisi açıktır. Aynı zamanda Kur'an insanların ihtiyaç duyduğu meseleleri en güzel şekilde açıklayan kitaptır. Niye en güzel şekilde açıklar kardeşim? Çünkü en iyi öğreten Allah tarafından açıklanmıştır. Kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet min ledun hakimin habir. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri Allah tarafından muhkem kılınmıştır. Sonra da hakim ve habir olan Allah tarafından tafsilatlandırılmış ve açıklanmıştır. Yani Kur'an'ın birinci müfessiri kimdir? Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Kur'an kendi kendini Allah tarafından tefsir eder. Bu bize neyi hatırlatıyor kardeşlerim? Şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e düşmanlık etmeyi kendilerine vazife edinmiş bazı insanlar var. Nasıl bunlar Kur'an-ı Kerim'e düşmanlık ediyorlar? Farkında değiller bunlar. Cahil olan insanlar bunlar. Bunlar adeta diyorlar ki biz bakalım. Kur'an'da nerede bir tane ayet varsa biz bunun tam tersini söyleyelim. Yani Allah Azze ve Celle'nin defalarca tekrar ettiği ayetlerin tam tersini söyleyeyim. Mesela Kur'an-ı Kerim apaçık bir kitaptır. Güzel. Bu Kur'an niçin indirildi kardeşler? Söyleyecek olan var mı? Bu Kur'an niçin indirildi? Yani bu Kur'an'ın indirilmesindeki en asli gaye nedir? En asli gaye nedir bu Kur'an'ın indirilmesinde? Nasıl? Yok tamam anlamak da hangi konu için? Mesela Kur'an'da birçok konu var. Helal var, haram var, tevhid var, peygamberler var, kıssalar var. Ama bu Kur'an'ın asıl vazifesi bir tane konunun çok iyi anlaşılmasını sağlamak. Allah'ı tanımak, tevhid. Allah Azze ve Celle Hud suresinde biraz önce söyledik ya, bu kitap Allah tarafından ayetleri muhkem kılınmıştır. Sonra da hakim ve habir olan bir Allah tarafından açıklanmıştır. Şimdi Müslüman şu soruyu sordu diyelim. Ya Rabbi sen bu Kur'an'ı aldın, önce ayetlerini muhkem kıldın, sonra bizzat kendin bunları açıkladın. Niye? Bir ayet sonra Allah diyor, اَلَّا تَعْبُدُوا illallah. Tek olan Allah'a ibadet edesiniz diye. Yani la ilahe illallah'ı yerine getiresiniz diye. Demek ki bu Kur'an'ın açıklığı, bu kitabın tafsilatı hepsi niçin? Hepsi tevhid için. Adamın bir tanesi çıkıp diyor ki bu meseleler kapalı meselelerdir. Bunları diyor bizim birilerine anlatmamız lazım. Bak Kur'an apaçık meselelerdir diyor. Seninki diyor ki hayır arkadaşım bu meseleler kapalı olan meselelerdir. Bu meseleleri açıklamamız lazım. Allah diyor ben açıkladım. Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet. Allah tarafından tafsilatlandırdı diyor. Yok diyor alimler insanlara hücceti ikame etmeden insanların tevhidi meseleleri öğrenmesi mümkün değildir. Mümkün değildir diyor. Yok öyle bir şey kardeşim. En büyük alim Allah'tır. En güzel konuşan Allah'tır. Hüccetini en güzel ikame eden Allah'tır. Allah da diyor ki ey insanlar ben size bu konuda iş bırakmadım. Ben zaten açıklayacağımı en güzel şekilde açıkladım. Bir şey yapmak istiyorsanız benim ayetlerimi okumanız kafi. Fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Yani üstüne bir şey katmanıza gerek yok. Benim ayetlerimi insanlara okuyun. Zaten benim ayetlerim apaçık olan ayetlerdir. Kimsenin açıklamasına ihtiyacım yoktur diyor. Onun için kardeşlerim Kur'an'da en açık şekilde anlatılmış meseleler kapalıdır diyen, Kur'an'ın mesajını anlamamış olan insanların sözlerine kulak vermeyin. Bu Kur'an apaçık bir kitaptır ve bu Kur'an en güzel şekilde açıklayan kitaptır. Kim söylüyor bunu? Bu Kur'an'ın sahibi olan, alemlerin Rabbi olan Allah söylüyor. Netlu aleyke, biz sana okuyoruz. Min nebe'i Musa ve Firavun'a. Musa'nın ve Firavun'un haberlerini sana okuyoruz ey Muhammed. Niçin? Bil hakki, hak olarak. Doğru bir şekilde sana anlatıyoruz.
Niçin peki ya Rabbi? لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ İman eden müminler için sana okuyoruz diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayetleri okuyan kim? Ayetleri tilavet eden kim kardeşlerim? Alemlerin Rabbi olan Allah. Nasıl tilavet ediyor bu ayetleri? Hak olarak tilavet ediyor. Hak olarak Kur'an-ı Kerim'in tilavet edilmesi ne demek? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dönemde bu kıssalara dair insanların bilgileri vardı. Mesela bu Tevrat'ta, İncil'de çok fazla değil de daha ziyade Tevrat'ta ve İsrailoğullarının alimleri masal anlatır gibi, hikaye anlatır gibi geçmiş peygamberlerin kıssalarını anlatıyorlardı. Lakin bu kıssalar öyle bir hale gelmişti ki binbir gece masallarına dönmüştü. Yani Allah bu kıssaları normalde niye anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de? Anlatılma sebebi nedir bunların? Kur'an kıssalarının anlatılma sebebi. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ Bizim sana anlattığımız her kıssa senin kalbini sağlamlaştırması içindir diyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah bize bu kıssaları anlatırken istiyor ki kalplerimizdeki korkuları yenelim. Kalplerimizde Allah'ın ve Allah'ın vaadinin dışında olan güvenleri silip atalım. Allah'ın dışında olan sevgilere gem vuralım. Allah Azze ve Celle bize bunun için anlatıyor bu kıssaları. Haliyle bu kıssaların Allah'ın istediği sonucu verebilmesi için doğru bir şekilde anlatılması gerekiyor. Bu da nasıl olacak? İşte Allah'ın anlattığı şekilde hak ile anlatılarak olacak. Maalesef kardeşlerim bunu üzülerek söylüyorum. Sakın Kur'an kıssalarını elimizde mevcut olan tefsir kitaplarından okumayın. Çünkü elimizde mevcut olan klasik tefsir kitapları İsraili rivayetleri içerisine kattıkları için Kur'an-ı Kerim kıssalarını müminleri alan, kalplerini sabit kılan, onları çekip çeviren, onları yepyeni insanlar haline getiren kıssalar olmaktan çıkarmış, şeye döndürmüştür. Binbir gece masallarına döndürmüştür. Yani mesela örnek veriyorum, Allah Adem'e dedi ki bu ağaçtan yeme. Adam başlamış bu ağaç ne ağacıdır? Bu konu hakkında 12 tane görüş vardır. Buğday ağacı mı? Yani konu kaçtı tamamen. Hani ağaçtan yeme ne demekti? Adem Aleyhisselam niye nefsinin şehvetine uydu? Konu orada kaçtı. Biz artık başlıyoruz hububatçı gibi. Yok arpa mıydı? Yok buğday mıydı? Yok elma mıydı? Yok armut muydu? Bunları konuşmaya başlıyoruz. Bu Kur'an kıssalarını özür dilerim. Bu Kur'an kıssalarını eğer tefsir kitaplarından okuyacaksanız Fizilal-i Kur'an tefsiriyle yetinmenizi size tavsiye ederim. Çünkü orada ayetlerin içerisine İsrailiyat karıştırılmadığı için Seyyid Kutup bunun bilincinde olarak bunu yapıyor zaten. Kur'an kıssaları doğru bir şekilde okunduğu zaman Müslümanın kalbini sağlamlaştırır. Ona yol gösterir. Ama içerisine böyle uyduruk bir takım rivayetler katıldığı zaman Kur'an kıssalarının maalesef vermesi umulan sonuç, elde edilmesi umulan netice elde edilmiyor. Onun için Kur'an kıssalarının hak olarak anlatılması önemli bir mesele. Peki kardeşlerim, Allah Azze ve Celle diyor ya biz bu ayetleri sana biz okuruz. Niçin okuyor Allah bu Kur'an ayetlerini? لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ İman eden kavimler için okuyor Allah Azze ve Celle. Allah size değer veriyor. Allah size kıymet veriyor. Size kıymet verdiğinden dolayı da size yol gösterecek bazı ayetler indiriyor ve sizin isminizi de söylüyor. Mümin olanlar için ben bu ayeti kerimeleri okuyorum diyor. Allah insana değer verdiği zaman, Allah Azze ve Celle insana kıymet verdiği zaman Müslümanın Rabbine hamd etmesi gerekir. Allah'a hamdolsun ki bunca eksiğime, bunca problemime rağmen Allah beni bir şey yerine koyup bana yol göstermesi için benim ünvanımı da zikrederek Allah Azze ve Celle bana şey indiriyor, ayet-i kerime indiriyor demesi lazım. Hani İmam Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Resulü bir gün Ubey ibn Ka'b'ı yanına çağırıyor. Ubey ibn Ka'b Allah Resulü'nün yanına geldiğinde diyor ki Allah Resulü اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِي اَنْ اَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنِ Allah sana Kur'an okumamı bana emretti diyor Ubey ibn Ka'b'a. Ve başlıyor Beyyine suresinin ayetlerini okumaya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okumasını bitirdikten sonra Ubey ibn Ka'b ona diyor ki ey Allah'ın Resulü Allah benim ismimi söyledi mi? Yani hani Ubey ibn Ka'b mı dedi? Böyle mi? Ona Kur'an mı oku dedi? Aleyhissalatu vesselam diyor evet Allah senin ismini söyledi. Oturuyor çocuk gibi hüngür hüngür ağlıyor. Allah benim adımı anmış diyor. Burada da Allah Azze ve Celle müminlerin adını andığında kendisini mümin olarak gören insanın bunu hissetmesi lazım.
Allah'a hamdolsun demesi lazım. Ya Allah Azze ve Celle ben müminlere Kur'an okuyorum. Müminlere Kur'an okuyorum diyor. Onun için kardeşlerim kıymetimizi bilelim. Çünkü Allah Azze ve Celle müminlere gerçekten kıymet veriyor. Okuduğumuz ayetlerde de göreceksiniz. Bundan sonraki ayetlerde de göreceksiniz. Biz de kendimizin kıymetini bilelim. Yani madem Allah bize değer veriyor, biz de kendi değerimizi bilelim. Yapabileceklerimizi, anlayabileceklerimizi, yaşayabileceklerimizi ve yaşatabileceklerimizi es geçmeyelim. Diyelim ki demek bizde bir hayır var ki, bizde bir umut var ki, bizde iş var ki, bir şeyler yapabileceğiz ki Allah Azze ve Celle bizim adımızı anıyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Şimdi kardeşlerim bu okumuş olduğum 1 ve 3. ayetlerdi. Allah Azze ve Celle Kasas suresinin 4. ayet-i kerimesinde Firavun'un durumunu anlatıyor. Yani Musa Aleyhisselam'ın kıssasına giriş yapmadan önce Firavun'un içinde bulunmuş olduğu durumu Müslümanlara anlatıyor. Niye bunu yapıyor? Ta ki Müslümanlar Musa Aleyhisselam'ın davetine başladığı zaman hangi şartlarda, hangi durumlarda davetine başladığını, İsrailoğullarının neler çektiğini görsünler diye Allah Azze ve Celle bunu yapıyor. Hatta siyer kitabı okuyanlarınız bilirler. Bizim siyer alimlerimizde de bu usul yer etmiştir. Yani Peygamberimizin hayatını anlatmadan önce cahiliye dönemini anlatırlar. Peygamberimiz gelmeden Mekke'deki ekonomik durum, Mekke'deki siyasi durum, dini durum diye anlatırlar. Niye? Müslüman siyeri okuduğu zaman Allah Resulü'nün nasıl bir topluma geldiğini ve nasıl bir toplumu dönüştürdüğünü görsün diye. Allah da onun için burada bize Musa Aleyhisselam'ın kıssasına başlamadan önce Firavun'un neler yaptığını ve İsrailoğullarının ne durumda olduğunu anlatıyor. Diyor ki: "İnne Firavune ala fil ardi." Firavun yeryüzünde büyüklük tasladı. Firavun yeryüzünde yücelik tasladı diyor Allah Azze ve Celle. Bütün firavunların ortak özelliği kardeşlerim, ellerinde bulunan mülke, ellerinde bulunan askere, ellerinde bulunan servete güvendiklerinden dolayı kendilerini üstün görürler. Kendilerini büyük görürler. Mesela bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Firavun, kendini nasıl yüce gördüğünü, nasıl üstün gördüğünü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde anlatıyor. Mesela Naziat suresinde diyor ki insanlara: "Ene rabbukumul a'la." Ben sizin en yüce olan Rabbinizim ey insanlar. Ey insanlar diyor. Başka bir surede Firavun alıyor kendi kavminin karşısına. Firavun onlara dedi ki diyor Allah Azze ve Celle: "Ma alimtu lekum min ilahin gayri." Sizin için kendimden başka bir ilah tanımıyorum ben. Yani bir ilah edinecekseniz en iyi ilah benim. Beni kendinize ilah edinmeniz lazım diyor Firavun. Kavmini topluyor. Allah Azze ve Celle'nin ona vermiş olduğu o Mısır mülküne bakıp "Eleyse li mulku Mısır?" Mısır'ın bütün mülkü bana ait değil midir diyor. Bu Mısır benim topraklarım değil midir diyor onlara. Bu şekilde konuşuyor. Bütün firavunlar da kardeşlerim aynı Musa Aleyhisselam'ın firavununda olduğu gibi yeryüzünde büyüklenirler. Yeryüzünde büyüklük taslarlar. Yani mesela örnek veriyorum. Firavun Musa Aleyhisselam'a buralar benim değil mi dediğinde ne demek istiyordu ona? Buralar benim değil mi dediğinde ne demek istiyordu Musa Aleyhisselam'a? Yani şunu söylüyordu: ey Musa, burası benim topraklarım, benim topraklarımda benim izin vermediğim bir şeyi yapamazsın. Benim topraklarımda benim anlatılmasına müsaade etmediğim bir şeyi insanlara anlatamazsın. Ya da Kur'an-ı Kerim'in başka surelerinde anlatıldığı gibi Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin Şuayb Aleyhisselam'a, İbrahim suresinde bütün peygamberlerin kavimlerinin peygamberlere söylediği şey ya seveceksiniz ya da terk edeceksiniz. Öyle diyorlardı ya. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا. Kafirler peygamberlerinin karşısına geçip dediler ki ya bizim dinimize geri döneceksiniz, ya demokrat olacaksınız, ya siz de bizim gibi kabirlere tapacaksınız, Mevlana'ya tapacaksınız, putperest olacaksınız, ip bağlayacaksınız, çaput bağlayacaksınız, ya da
sizi yurtlarımızdan çıkarırız dediler. Başka seçeneğiniz yok. Hani bizimkiler şimdi sağa sola yazıyorlar, ya seveceksiniz ya terk edeceksiniz. Beğenmiyorsan İran'a git kardeşim. Beğenmiyorsan Suud'a git kardeşim. Beğenmiyorsan Suriye'ye git kardeşim. Bunlar hepsi aynı firavunluğun farklı şekillerde tezahürü. Çünkü bu Allah'ın mülkü olan yerin kendilerine ait olduğuna inandıklarından dolayı bize ait olan bu topraklarda bizim istemediğimiz bir şey yapamazsınız diyorlar. Peki biz Müslümanların ne demesi lazım? Öyle değil dememiz lazım. Siz Allah'ın topraklarında Allah'ın istemediği şeyi yapamazsınız dememiz lazım. Gidecek biri varsa siz gideceksiniz dememiz lazım. Eğer gidecek biri varsa, beğenmeyen biri varsa, işine gelmeyen biri varsa sınır kapılarının yeri bellidir. Kim git? Siz de Amerika'ya gidin. Siz de Avrupa'ya gidin. Siz de bilmem İngiltere'ye gidin. Ama alemlerin Rabbi olan Allah'ın mülkünde siz eğer Allah'ın istemediklerini yapma özgürlüğünü kendinizde buluyorsanız, biz sizin istemediğiniz şeyleri yapma özgürlüğünü kendimizde hayda buluruz. Hatta bunu bir özgürlük değil, bunu bir vecibe olaraktan kabul ederiz dememiz lazım. Ama bütün firavunların ortak özellikleri yeryüzünde büyüklenirler. Kendilerini büyük zannederler. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا İsrailoğullarını, oranın ehlini parça parça etti diyor Allah Azze ve Celle. Parça parça etti. Bütün firavunların ikinci özelliği budur kardeşlerim. Bir toplumu yönettikleri zaman o toplumu gruplara ayırırlar. O toplumu fırkalara ayırırlar. O fırkaları sonra birbirine düşürürler. O fırkalar birbirlerini yerken hiç kimse bu firavun malı götürüyor, bu firavun soyuyor, soğana çeviriyor, bu firavun ülkeyi talan etti, bu firavun ne yapıyor diye düşünemez. Çünkü insanlar birbirleriyle meşguldürler. Bakın hem dünyadaki genel, yani küresel tuğyan dediğimiz dünyayı yöneten büyük ülkelere bakın. Hem de bizim içinde yaşadığımız böyle ülkelere bakın. Bütün tağutların toplumları yönetim biçimi aynıdır. Türkiye'ye bakın. Türkiye'yi Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Ermeni bilmem ne diye önce etnik kimliklerine göre insanları bölmüşler. Sonra bu insanları birbirlerine düşman etmişler. 30 yıldır, 40 yıldır bu insanlar savaşıyorlar. Ne ölen ne için öldürdüğünü biliyor, ne de öldüren ne için öldürüldüğünü biliyor. İki taraf da birbirleriyle savaşıyorlar. Bunu bırakmışlar bir kenara. İşçi, memur, zengin, fakir, sosyete, varoş. İnsanları bu sefer bu şekilde ayırmışlar. Yani yaşam şartlarına göre, sosyal statülerine göre insanları birbirinden ayırmışlar. Ve bu insanlar, bu tabakaların hepsi birbirlerine düşmanlar. Fakir zenginden nefret ediyor, zengin fakirden nefret ediyor. Kürt Türk'ten nefret ediyor, Türk Kürt'ten nefret ediyor. İşte bu nefret, toplum birbiriyle uğraşıp herkes kendi konumunu muhafaza etmekle devam ederken bu batıl sistem hem Allah Azze ve Celle'nin hakkını almış olan hem de insanların hakkını gasp eden bu batıl sistem hayatına bu şekilde devam ediyor. Peki Allah müminlerden ne istiyor kardeşlerim? Tağutların tarih boyunca bu hiç eskimeyen oyunlarına karşı Allah müminlerin ümmet olmalarını istiyor. Allah Mü'minun suresinde ve Enbiya suresinde peygamberlerden pasajlar sunduktan sonra dönüp Müslümanlara söylüyor. Peygamberleri bize tanıttıktan sonra وَاِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ Bu sizin tek bir ümmetinizdir ve ben de sizin Rabbinizim, öyleyse bana ibadet edin diyor. Yani Yunus Aleyhisselam'ın ırkı farklı olabilir. Musa Aleyhisselam'ın ırkı farklı olabilir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ırkı farklı olabilir. Bunlar hepsi diyor Allah Azze ve Celle tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin diyor. Bu oyunu bozmanın tek yolu kardeşlerim, tağutların insanları parçalara bölmesini bozmanın tek yolu Müslümanların insanları ümmet şuuruna davet etmeleridir. Yani en başta müminlerin insanları ümmet şuuruna davet etmeleridir. Kürtmüş, Türkmüş, Arapmış, Çerkezmiş, Lazmış, bu tip saçmalıkların hiçbir tanesini kale almayıp Müslümanların biz Allah'a kulluk yapan, mümin, muvahhid olan bir ümmetiz deyip kimlik olaraktan ümmet kimliğini kabul etmeleri gerekir. Aksi halde daha bu sömürü düzeni çok devam eder. Küresel tuğyana bakın kardeşlerim. Onlar da aynısını yapıyorlar. Yani aynı firavunların yaptığı gibi bölgeleri böldükçe bölüyorlar. Aşiretlere göre bölüyorlar. Yetmiyor, Sünni Şii diye bölüyorlar. Yani bir kısmını Sünni olarak kabul ediyorlar, bir tarafını Şii olarak kabul ediyorlar. İlginç olan ne kardeşler? Her dönemde bir tanesini parlatıyorlar. O parlattıklarıyla diğerinin kafasına vuruyorlar. Daha sonra
o parlattıkların işi bitince bu sefer onu indiriyorlar, diğerini parlatıyorlar. Bu sefer onunla diğerlerinin kafasına vuruyorlar. Şimdi bakın mesela Orta Doğu'ya çok dikkatli bir şekilde bakın, şunu göreceksiniz. Bundan 10 sene, 15 sene öncesine kadar Şiiler Orta Doğu'da hiç sesleri çıkmayan, kendilerini gizlemek zorunda olan insanlardı. Saddam'ın eliyle, Kazzafi'nin eliyle, bilmem kimin eliyle Şiilerin burnundan, analarından emdikleri sütü fitil fitil burunlarından getiriyorlardı. Şimdi onların devri bitti. O kullandıkları tağutların devri bitti. Şimdi onları oturttular yerlerine. Şimdi bu sefer Şiiler Orta Doğu'da parlıyor. Sünniler saklanacak yer arıyorlar kendilerine. Şimdi bu sefer Şiilerle Sünnilerin kafasına vuruyorlar. Türkiye'yi düşünün. 80 yıldır Türklerle Kürtleri dövüyorlardı. Bir 10 sene 2004-2005 yılından 2014 yılına kadar Kürtler birden parladı. Bizim bir tane Selo var biliyorsunuz, eline de bir saz verdiler. Televizyon kanalı gezip türkü söylüyor, şarkı söylüyor, nutuk atıyor. Kendini de nimetten zannediyor. Yani hani onu bir iki kanala çıkardıkları zaman kendisini de adamdan zannediyor. İşte Türkiye rejiminin onları ve mücadelelerini tanıdığını zannettiler. Biraz havalandılar, bir coştular. 10 sene bir dönem yaşadılar. Şimdi tekrardan devlet onları oturttu yerine, milliyetçi polislerle, milliyetçi askerlerle şimdi tekrardan onların kafasına vuruyor. Bu savaş, bu kavga böyle devam ederken belki sizler şöyle düşünebilirsiniz. Elhamdülillah bizim hiçbir alakamız yok. Bu tip oyunlara da gelmiyoruz. Bu tip oyunlara gelmeyen insanların sayısı kardeşlerim 1 milyon bile değil. Ama kalan milyonlarca insan veya milyara yakın insan, kendini İslam'a nispet eden ama İslam'la alakası olmayan milyara yakın insan dünyanın dört bir tarafında bu oyuna geldiğinden dolayı asırlardır hakikati göremiyorlar. Yani hakikati araştırabilmeleri için önce bu tarz etraflarında oluşturulmuş olan sanal gündemlerden kurtulmaları gerekiyor. Bakın topluma dikkat edin. Bir adamı alıp karşınıza yarım saat ona İslam'ı anlattığınızda lafı döndürüp dolandırıp siyasete getiriyor. Ya tamam diyor. O öyle de diyor. Peki bu Suriye'nin hali ne olacak? Peki bu Irak'ın hali ne olacak? Bu doğuda bu doğudaki bu Ermeni tohumları ne yapacaklar falan. Sizin Konyalılar için söylüyorum. Niye böyle kardeşlerim? Çünkü öyle bir gereksiz gündemle meşgul edilmişler ki, öyle bir gereksiz gündemin içerisine dalmışlar ki hakikati dinlemeye de anlamaya da kalplerinde ve zihinlerinde yer kalmamış. Ne yapmamız lazım bizim? Sadece kendimiz için değil, aynı zamanda bu insanlara da bunu anlatmamız lazım. Bırakın bu meseleleri. Bunlar sizi kendisiyle kandırdıkları, kendisiyle aldattıkları meselelerdir. Sen boş ver bunları. Sen asıl meseleye gel. Allah seni niye yarattı? Allah seni yarattıktan sonra sana ne tür bir vazife yükledi? Allah senden ne bekliyor? Ve ne yaptığın takdirde kıyamet gününde sen ebedi cenneti elde edeceksin. Sen bu meselelere, bu sorulara cevap ver. Şiiler ne olacak? İran ne yapacak? Suriye ne yapacak? Kürtler ne yapacak? Hiçbiri kendi rızası ve kendi düşünceleriyle hareket etmediği için bunları konuşmaya gerek yok. Bir kavim hakkında konuşabilmemiz için o kavmin kendi yol haritasını kendinin çiziyor olması lazım. Yani sen burada mesela bir hareketsin, bir devletsin, bir cemaatsin, her neysen. Eğer sen kendi yol haritanı, yol projeni kendin çiziyorsan sen konuşulmaya değer bir grup demeksin. Sen konuşulmaya değer bir devletsin, konuşulmaya değer bir milletsin. Çünkü sen kendi yol haritanı kendin çiziyorsun. Ama sen 10 sene önce kafasına vurulandın. 10 sene sonra birileri eline tokmağı verdi. Al şimdi sen bunların kafasına vur. 10 sene sonra gene senin elinden alıp birileri senin kafana vuracaksa aynı şekilde tekrar eden bir senaryoyu, aynı şekilde gösterilen bir filmi tekrar konuşmanın bir anlamı yoktur. Onun için bugün Firavunların bu tarih boyunca insanları kendisiyle aldattıkları sihire ve oyuna karşı kardeşlerim dikkatli olmamız lazım. Başta biz Müslümanlar bütün bizi böldükleri gereksizlikleri reddetmemiz lazım. Biz tek bir ümmetiz. Dünyanın neresinde olursak olalım biz tek bir ümmetiz. Allah'a ibadet eden, Allah'a şirk koşmayan, tağutları reddedenler olaraktan biz Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla tek bir ümmetiz. İkincisi, bir de şu aldatılan, kandırılan topluma ara ara tevhidi anlattığımız gibi tevhidi anlamalarına engel olarak hayatlarında var olan şeyleri de onlara göstermemiz lazım aynı şekilde. Evet. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُوا طَائِفَةً مِّنْهُمْ. Onlardan
bir grubu mustazaf hale getiriyordu diyor Allah Azze ve Celle. Mustazaf hale, zayıf bırakılmış, gücü ve izzeti elinden alınmış insanlar. Onları bu hale getiriyordu diyor. Şimdi İsrailoğulları Yusuf Aleyhisselam'la beraber Mısır'a girdiler biliyorsunuz. Yani Yusuf Aleyhisselam Mısır'ın mülkünü Allah ona nasip edince Yakup Aleyhisselam ve Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarını da oraya davet etti. İsrailoğulları orada çoğaldılar. Tabi İsrailoğulları Yusuf Aleyhisselam'ın döneminde çok kıymet gördüler. Kralın yakınları olduklarından dolayı Mısır'ın bütün imkanlarından faydalandılar. Yusuf Aleyhisselam vefat ettikten sonra tekrardan Firavun ailesi yönetimi ele aldıktan sonra Firavun ailesi dedi ki biz bu İsrailoğullarını ne yapacağız? Bunlar burada çoğaldılar. Bizden daha fazla oldular neredeyse. Ne yapalım dediler. Bunları gönderelim buradan. Yok dediler. Biz bunları göndermeyelim. Biz bunları kötü işlerde kullanalım. Tarlamızı sürsünler. Ahırlarımızı temizlesinler. Çocuklarımıza baksınlar. Yani bizim hizmetçimiz olaraktan hayatlarına devam etsinler dediler. Bunun içinde ne olması lazım kardeşlerim? Ellerindeki bütün izzeti, bütün kerameti ellerinden aldılar. Yani onları aynı günümüzde olduğu gibi adam 8'de işe gidiyor sabah, akşam 8'de eve geliyor akşam. Televizyonda ne gösteriliyorsa onu yemek, onu almak, onu yaşamak zorunda. Ona sorsanız kendini çok iyi zannediyor. 3 milyar maaş aldığını zannediyor, arabasının olduğunu zannediyor, evinin olduğunu zannediyor. Araban var, evin var ne olacak? Köle gibi yaşıyorsun. Sabah 8'de gidiyorsun, akşam 8'de tekrardan evine geliyorsun. Yok fatura ödeyecektin, yok kira ödeyecektin, yok arabanın masrafını ödeyecektin. Yok işte efendim çocuğun okul masrafını ödeyecektin, yok hastane masrafını ödeyecektin derken ömür geçiyor. Sen köle gibi yaşıyorsun. Senin izzetini, kerametini elinden almışlar. Peki bütün bu çalışmanın kaymağını kim yiyor kardeşler? 4-5 tane aile yiyor. Koç ailesi, Sabancı ailesi, bilmem şu ailesi, bu ailesi. 4-5 tane aile bütün ülkenin servetine hortum atmışlar. Bütün ülkenin servetini yiyorlar. Ülkenin kalan kısmı da sabah 8, akşam 8 çalışıyor. Niye? 6 tane 7 tane aileyi doyurabilmek. 6 tane 7 tane aileyi doyurabilmek için. O dönemdeki firavunlar da böyleydi. Bütün İsrailoğulları çalışıyorlardı. Niye? Firavun hanedanını, Firavun'u, Haman'ı, Karun'u, Belam'ı ve benzeri zengin olan aileleri doyurabilmek için bütün insanlar çalışıyorlardı. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Diyebilirsiniz bu Firavun bunlardan madem bu kadar korkuyordu, bu kadar bunlara karşı rahatsızlıkları vardı, öldürseydi ya bunları. Öldürseydi, kurtulsaydı. Amerika kendi içindeki zencileri niye öldürmüyor kardeşler? Öldürse ayak işlerini kim yapacak? Avrupa kendi içindeki Arapları niye öldürmüyor? Nefret ediyor, tiksiniyor. Aynı sofraya oturmayı bile yapamıyor, göze alamıyor ama öldürmüyor da, sürmüyor da. Çünkü onları ülkelerinden sürdükleri takdirde onların pis işlerini, onların ayak işlerini, onların köleliğini yapacak hiç kimse olmadığından dolayı hem eziyorlar, mustazaf bırakıyorlar, hem de aynı zamanda kendi ayak işlerine koşturuyorlar bu insanları. Ne karşılığında? Karın tokluğu karşısında. Bu o günün Firavun'un da yaptığı bir şeydi. Bugünün firavunlarının da aynı şekilde yaptığı şeylerden bir tanesi. Bunların hepsinin bir tane gayesi var kardeşlerim. Bu gayeyi sakın unutmayın. İnsanların niçin yaratıldıklarını fark etmemeleri. Bu soruyu sormalarına fırsat kalmasın diye habire insanların sırtına kamçı vuruyorlar. يُزَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. Onların erkek çocuklarını kesiyordu. Onların kız çocuklarını da diri bırakıyordu, serbest bırakıyordu. Ve o yeryüzünü fesada verenlerden bir adamdı diyor Allah Azze ve Celle. O yeryüzünü fesada veren adamlardandı. Bu erkek çocukları kesip kız çocukları serbest bırakmakla alakalı Kur'an-ı Kerim bize hiçbir şey anlatmıyor. Lakin tefsir kitaplarının İsrailiyattan bize aktardığına göre Firavun'un hanedanından biri bir rüya görüyor veya Firavun'un kendisi bir rüya görüyor. Rüya kendisine tevil edilirken deniyor ki rivayete göre bu İsrailoğullarının içerisinden bir çocuk çıkacak. Onun eliyle Allah senin mülkünü yerle bir edecek. Firavun da öyle mi diyor? Ne yapalım o zaman? Erkek çocuklarını öldürelim diyorlar. Doğan erkek çocuklarını öldürelim, kız çocuklarını serbest bırakalım. Şimdi çocukları öldürseler işlerini kim yapacak? Gene başa döndük. Ayak işleri var bu adamların. Şöyle yapalım diyorlar. Bir sene erkek çocukları öldürelim. Bir sene erkek çocukları sağ bırakalım. Kızlara hiç karışmayalım. Bu şekilde ayak işlerimizi yapacak insanlar da, kölelik yapacak olan insanlar da var olmaya devam ederler diye düşünüyorlar. Ve böyle bir şey geliştiriyorlar. Sistem geliştiriyorlar. Tabi konumuzun içinde de anlatacağımız gibi bu Firavun'un düşündüğü,
Firavun böyle düşünüyor ama Allah böyle istemiyor. Allah bambaşka bir şey istiyor. Allah Firavun'a öyle bir plan kurduracak ki Firavun'un kurduğu plan gelip başına çatacak ondan sonra. Kendi eliyle kendi mülkünü yerle bir edecek adamı kendi eliyle yetiştirecek. Siyaseti Firavun ona öğretecek. Adabı, edebi Firavun ona öğretecek. Nasıl toplum içinde iyi bir insan olunur Firavun ona öğretecek. Sonra Allah ona kitabı ve hikmeti öğrettikten sonra getirecek onunla Firavun'un mülkünü yıkacak, bunu göreceğiz. Lakin ben bu ayet-i kerimede sizin dikkatinizi başka bir şeye çekmek istiyorum kardeşler. Bu Kasas suresinin 4. ayeti ne anlatıyor bize? Neden Firavun'un ve Firavun'un ahalisinin helak olduğunun sebeplerini anlatıyor Allah Azze ve Celle bize. Yani bir nevi şunu söylüyor. Firavun böyle bir adamdı. Bu sebepten ötürü Allah daha fazla bu zulme sabredemedi. Bir Musa gönderip Firavun'un mülkünü yerle bir etti diyor. Ben bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu sayılan maddelerin arasında tevhide ve şirke dair tek bir tane madde yok. Firavun yeryüzünde büyüklendi, ehlini parçalara böldü, insanları zayıf bıraktı, erkek çocuklarını öldürdü, kız çocuklarını serbest bıraktı. Nerede burada Firavun Allah'ın indirdikleriyle hükmetmedi? Firavun Allah'ın kanunlarını değiştirdi, Firavun putlar yaptı, insanları putlara taptırdı. İslam tarihindeki birçok alim kardeşlerim buradan bir şey istinbat etmişler. Ben size İbn Teymiye'nin sözünü söyleyeceğim. İbn Teymiye bu ve benzeri ayetlerden yola çıkarak diyor ki, lakin bu İslam tarihindeki birçok alimin tespitidir. Allah zalim olan bir devleti ayakta tutmaz Müslüman olsa bile, Allah adil olan bir devleti ayakta tutar kafir olsa bile. Bazı alimler şu şekilde söylüyorlar. Allah Müslüman olan bir devlete yardım etmez eğer zalim ise. Allah adil olan bir devlete yardım eder velev kafir olsa bile. İnsanlık tarihi bunun örnekleriyle doludur. İnsanlık tarihi bunun örnekleriyle doludur. Allah Azze ve Celle kendi hakkı olan tevhid söz konusu olduğunda alemlerin Rabbi olan Allah sabırlı olabilir. Allah Azze ve Celle müddet verebilir, mühlet verebilir. Lakin insanlara zulmedilmeye başladığında, mazlumların ahı semaya böyle perde perde, çarşaf çarşaf semaya yükseldiği zaman Allah Azze ve Celle sabrını bir kenara bırakır. Ondan sonra o kavimlere gazabıyla, öfkesiyle, kahrıyla, intikamıyla Allah Azze ve Celle muamele eder. Onları da, devletlerini de Allah Azze ve Celle yerin dibine geçirir. Onun için bugün mesela dünyanın farklı yerlerine bakın. Birçok kafir devlete Allah Azze ve Celle çok uzun ömür vermiştir. Ve önlerini de ciddi anlamda açmıştır. Yani Batı ülkelerine bakabilirsiniz. Niye? Görece adaletli davrandıklarından dolayı. Yani kendi halklarına, en azından kendi toplumlarına, kendi vatandaşlarına bazı haklar tanıyıp onlara adil davrandıkları için. Orta Doğu'da kendilerine Müslüman diyen, ezan okutturan devletlere bakın. Kaç yüzyıldır Allah Azze ve Celle bir türlü istikrar vermiyor bunlara. Niye? Kendi ciltlerinden olan, kendi kanlarından olan, kendi kavimlerinden olan insanlara zulmün her türlüsünü tatırdıklarından dolayı. Onun için Müslüman dahi olsa bir devlet eğer zulüm ediyorsa, insanlara zulümle muamele ediyorsa Allah Azze ve Celle ona devam nasip etmez. Kafir dahi olsa bir devlet eğer adaleti ayakta tutuyorsa Allah Azze ve Celle ona devam verebilir. Alimlerimiz bu ayet-i kerimeden ve Firavun'un durumundan bu hükmü istinbat etmişler. Bunu ben de sizlerle paylaşmak istedim. Sonra Allah Azze ve Celle kıssaya başlamadan önce kardeşlerim diyor ki 5. ayet-i kerimede وَنُرِيدُ Biz istiyoruz. Biz dediği kim alemlerin Rabbi olan Allah'ın kendini kastediyor, zatını. Hani biz birine saygı gösterdiğimiz zaman sen diye hitap etmeyiz, siz diye hitap ederiz. Veya bir devlet başkanı konuştuğu zaman ben diye konuşmaz, biz diye konuşur. Gücünü, kuvvetini göstermek için. Bu lügatta bir kullanımdır. Allah Azze ve Celle de diyor ki biz istiyoruz. Yani aslında diyor ki ben istiyorum. Ne istiyor Allah Azze ve Celle? Allah'ın iradesi ne? Yani Firavun'un ne yapmak istediğini anlattı Allah. Firavun insanları perişan etmek istiyor. Peki Allah ne istiyor? وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا Biz yeryüzünde zayıf bırakılanlara iyilik yapmak istiyoruz diyor Allah Azze ve Celle. İyilik yapmak. Nedir ya Rabbi senin iyiliğin? وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً Onları imamlar kılmak istiyoruz. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ Ve onları yeryüzünün varisi olan, yeryüzünde diledikleri gibi hareket eden, yeryüzündeki insanlara hükmeden toplumlar haline getirmek istiyoruz. Kardeşlerim,
Allah mümin olan kullarının mazlum, mustazaf, çekingen, korkak, pasif insanlar olmalarını istemiyor. Allah Azze ve Celle diyor ki ben mümin ve mustazaf olan kullarımın yeryüzünde egemen olmasını istiyorum. Yeryüzüne hükmetmesini istiyorum. Yeryüzünde imamlar olup diğer kavimleri de arkalarından sürüklemelerini istiyorum diyor Allah Azze ve Celle. Bu Allah'ın bizim için istediği şey. Şimdi burada sormamız gereken soru şu. Peki biz ne istiyoruz? Allah bunu istiyor. Bunda bir şey yok. Bunda hiç konuşmaya gerek olan bir şey dahi yok. Allah Azze ve Celle bunu istiyor. Eyvallah. Peki biz müminler olaraktan ne istiyoruz? Asıl sorulması gereken şey bu. Asıl sorulması gereken soru bu. Biz de Allah'ın istediğini istiyor muyuz acaba? Biz de Allah'ın bize layık gördüğünü kendimize layık görüyor muyuz acaba? Gece başımızı yastığa koyduğumuz zaman Allah bizim yeryüzünü yöneten imamlar olmamızı istiyor. Acaba bizler bir gün yeryüzünün imamları olduğumuzda yeryüzündeki bu zulmü nasıl değiştireceğiz? İnsanlara hayrı, bereketi, tevhidi nasıl getireceğiz diye biz kendi kendimize hayal kuruyor muyuz kardeşler? Yoksa biz evimize gittiğimiz zaman diyoruz, vallahi bizden bir şey olmaz. Ben ne yapabilirim ki? Ben ancak karnımı doyurabiliyorum. Ben ancak çoluk çocuğumun rızkını. Yoksa böyle mi düşünüyoruz kardeşlerim? Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ Allah bir kavim kendinde olanı değiştirmedikçe Allah Azze ve Celle onlarda olanı değiştirmez. Allah diler ama değişikliği sen yapacaksın. Allah Azze ve Celle istiyor. Allah bizi yüceltmek istiyor. Allah bize değer vermek istiyor. Allah uğradığımız zulümden bizlerin kurtulmasını istiyor. Sen de bunu isteyeceksin Allah istediği gibi. Bu tek yetmez. İstediğin gibi bir de bu değişimin olması için bazı adımlar atacaksın. Çünkü siz de biliyorsunuz Allah Azze ve Celle bütün dileseydi her şeyi Allah kun feyekun yapardı. Her şeyi. Ama Allah Azze ve Celle her şeyi kun feyekun yapmamış. Allah ol de o da olmuyor. Ne yapıyor Allah? Ol de oluverir olacakken Allah Azze ve Celle diyor önce bazı sebepler yerine gelsin. Sebepler oluşsun. Sebepler oluştuktan sonra kullar bana tevekkül etsin. Ondan sonra ben vereceğimi kullarıma vereyim diyor. Yani bizler yeryüzünde Allah'ın bu iradesini yerine getirebilmemiz için kardeşlerim bazı sebepleri evvela bizim yerine getirmemiz lazım. Müslümanlar olarak, ümmet olarak bazı esbabın yerine gelmesi lazım. Nedir peki bu sebepler? Burada anlatmıyor Allah Azze ve Celle. Ama Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde Allah Azze ve Celle bize bunları anlatıyor. En başta kardeşlerim biraz önce de okumuş olduğum ayette söylemiş olduğum gibi evvela her şeyden önce akide. Allah Azze ve Celle kendisini yeryüzüne imam kılmak istediği insanların akidelerinin düzgün olmasını istiyor. Ehli tevhid olmalarını istiyor. İmanlarında zulmün yer etmemesini istiyor. Nur suresini açın. Eve gittiğiniz zaman Nur suresinin sonlarında Allah'ın bu ümmete bir vaadi var. İman eden ve salih amel işleyen, kendinizi onlardan kabul ediyorsanız eğer Allah'ın bütün iman eden ve salih amel işleyen insanlara bir vaadi var. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah sizden iman eden ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etti. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Sizden öncekileri yeryüzünün halifeleri kıldığı gibi Allah sizi de yeryüzünün halifeleri kılacak. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ Allah razı olduğu dinde yani İslam'da size yeryüzünde güç, kuvvet ve temkin verecek. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا Bütün korkularınızı Allah emniyete çevirecek. Neden korkuyorsanız Allah sizi onlardan emin kılacak. Güzel. Bu bir vaat. Peki ne karşılığında ya Rabbi bu vaat? Yani biz öyle yerimizde otursak direkt bu vaat bize gelecek mi? Allah Azze ve Celle diyor ki hayır. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا Sadece bana ibadet edeceksiniz ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaksınız. Bu neyin tefsiridir kardeşlerim? Bu la ilahe illallah'ın tefsiridir. Sadece Allah'a kulluk edeceksiniz ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaksınız. Evvela Allah'ın iradesini yeryüzünde gerçekleştirmek isteyen insanların akideleri bir temizlemeleri lazım. Hem kendi akidelerimizi hem insanların akidelerini akideye bulaşmış olan şirkten, bid'atten, Allah'a karşı olan suizandan, Allah'a karşı olan güvensizlikten bunlardan temizlememiz lazım. Sonra peki kardeşlerim Allah bizden cemaat olmamızı istiyor. Ali tek başına
şu semtte kendi kafasına göre, Veli şu semtte kendi kafasına göre, Mehmet şu semtte kendi kafasına göre. Allah böyle bir ümmet istemiyor. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine hep beraber sıkı sıkıya sarılın ve ayrılığa düşmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Men erade behbuhatel cenne felyelzemil cema'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, kim cennetin en güzel yerini istiyorsa cemaate yapışsın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Niye kardeşlerim biliyor musunuz? Çünkü bireysel olarak yapmış olduğumuz çalışmalar heba olup gitmeye mahkumdur. Lakin hepimizin enerjilerimizi ve güçlerimizi bir yere toplayıp tek bir kontrol mekanizmasıyla bu enerjiyi ve gücü dağıttığımız zaman Allah'ın izniyle o zaman göreceksiniz ki bu ümmetteki hayır, bu ümmetteki bereket açığa çıkacak. Örnek veriyorum kardeşlerim, çok basit bir misal olaraktan söyleyeyim. Mesela diyelim ki şu anda burada 200 tane kardeş olduğunu farz edelim. Bu 200 tane kardeşimizin her biri dese ki ben bir şeyler yapayım. Yolda giderken mesela bir tanesi dese ki ben cebimden çıkarayım 1 lira, 1 milyon bir tane fakire vereyim. 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon. Herkes kendi bulunduğu mıntıkada bir tane fakire 1 milyon verse. Sonuç sadece bir tane fakirin karnı doyacak. Ve o adam sen olmasan da bir şekilde Allah onun rızkını gönderecek, karnını doyuracaktı. Lakin bu 1 milyonların hepsini yan yana topladığınız zaman 200 milyon yapar. Yani siz bu 200 milyon ile çok büyük işler yapabilirsiniz. 1 milyonla asla yapamayacağınız, asla hayalini dahi kuramayacağınız işleri 200 milyon yan yana geldiğinde çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Kardeşlerim bugün özellikle 2 tane temel sorunumuz var. Yani bu zikretmiş olduğum konuya karşı. Bir, zaten sistem Müslümanların cemaatleşmesini istemiyor. Sistem istiyor ki Müslümanlar parça parça olsun. 3 kişi, 5 kişi, 2 kişi, 1 kişi dağınık bir şekilde olsun. Bir de Allah zaten sistemi bir gün helak edecek. Ondan yana hiç şeyimiz yok, hiç sorunumuz yok. Yani ya hidayet bulup kendilerine çeki düzen verecekler, Allah'ın şeriatıyla hükmedecekler. Önlerinde 2 seçenek var. Ya da öyle ya da böyle. Allah Azze ve Celle bunları helak edecek. Bunlardan öncekileri helak ettiği gibi. Hiç bu konuda şüphemiz yok. Bir de Müslümanların içerisinde hani Musa Aleyhisselam Allah'a dua ederken diyordu ya, Allah'ım içimizdeki sefihlerin yaptığından dolayı bizi helak etme. Yani bazen peygamberlerin yanında sefih olan insanlar vardır. Sefih kimdir? Aklı başında olmayan insan. Aklı var ama tam anlamıyla aklını kullanamıyor, aklıyla hareket edemiyor. Müslümanlara sürekli tekliği, bireysel takılmayı, affınıza sığınıyorum, çok özür dileyerek söylüyorum, serseri gibi orada burada dolanıp onun lafını ona taşımayı, onun lafını ona taşımayı, büyük meseleleri tartışıp sabah namazını kılmamayı, Müslümanlara bu tarz şeyleri aşılayan, bunun güzel bir şey olduğunu Müslümanlara söyleyen insanlar var. Ya da evinde otur kardeşim, herkesin evinde internet var zaten. Aç internetten dersini, otur dersini internetten dinle, tamam. Bu mantığı insanlara veren insanlar var. Bu bizim içimizdeki sefihler. Bir de tabii sistemin istediği var. Müslümanların buna karşı kardeşlerim kesin ve net bir şekilde bir duruş ortaya koymaları lazım. Çünkü Allah'ın vaadi parça parça olan insanların üzerine gelmez. Allah Azze ve Celle'nin vaadi belli bir hedefe kilitlenmiş, belli bir söze kulak veren, enerjilerini belli bir noktada toplamış insanların yaptıkları çalışmanın üzerine iner. Ondan dolayı ikinci olarak Allah bizden bu iradenin gerçekleşmesi için cemaat olmamızı istiyor. 3, Allah bizden İslam ahlakını istiyor. İslam ahlakından kastettiğim ne kardeşlerim? Sabır ve takva. Sabır ve takva. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah yardımını, kafirlere karşı müminleri korumayı sabırlı olmaya ve takvalı olmaya bağlamış. Bela in tasbiru ve tettaku ve ya'tukum min fawrihim hâzâ yumdidkum rabbukum bi 5,000 minel melâiketi musavvimin. Bilakis siz sabırlı olur ve takvalı olursanız Allah Azze ve Celle sizi arkası kesilmeyen ve Allah tarafından nişane konulmuş 5.000 tane melekle Allah Azze ve Celle sizi destekleyecektir. Yani sen 1.000 sen üzülme, Allah seni 6.000 yapacak. 6.000 sen üzülme, Allah seni 11.000 yapacak. Kendi katındaki o askerlerini, ordularını sana gönderecek, sana yardım edecek. Lakin ne şartıyla kardeşlerim? Sabırlı ve takvalı olursanız. Sabır ve takvadan kastettiğimiz nedir peki kardeşler? Sabır,
Müslümanın yaşadığı olumsuz süreçlerde ayağının kaymaması, ilk gün durduğu yerde sağlam ve sabit bir şekilde durmasıdır. Allah Azze ve Celle sabrı böyle tefsir ediyor Kur'an-ı Kerim'de. وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. Nice peygamberler vardı, nice savaşçılar onlarla beraber savaştılar. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Onlar başlarına gelen musibetlerden dolayı gevşekliğe düşmediler. Başlarına gelen musibetlerden dolayı zayıflığa kapılmadılar. Başlarına gelen musibetlerden dolayı yerlerine çakılıp kalmadılar. Allah sabredenleri sever. Sabreden kimdir demek ki kardeşim? Sabreden, başına musibet de gelse, sıkıntı da gelse, işleri yolunda gitmese de ne olursa olsun, hiçbir şart ve durum onu Allah'ın dinine hizmet etmekten alıkoymayan, onu gevşekliğe sevk etmeyen insandır. Abi neredesin, uzun zamandır görünmüyorsun? Vallahi kardeş bizim işler çok iyi gitmiyor. İşler iyi gitmediği için uzun zamandır işlerle uğraşıyorum. Bu adam sabreden bir adam değil. İşleri biraz yolunda gitmemeye başladı mı hemen Allah'ın dinine hizmet etmeyi bir kenara koydu, gevşekliğe düştü, işine gitti. Kardeş neredesin ya, uzun zamandır Müslümanların arasında seni göremiyoruz. Abi hiç sorma ya, başımdan bir hastalık geçti. Hastalıkla uğraşıyorum, hastaneye gidiyorum, geliyorum. Olabilir kardeşim. Eyüp Aleyhisselam'ın başından da hastalık geçti. Olabilir kardeşim. Sahabeden hasta olan adamlar bakıyorlardı. Elleri savaşta sallanıyorsa koparıp fırlatıp yola devam ediyorlardı. Hastalık, özür senin bu dine hizmet etmenin önünde bir engel değil kesinlikle. Senin sabretmen lazım. Allah seni imtihan ediyor. Allah'ı ne kadar sevdiğini görmek istiyor. Allah'ın dinine ne kadar değer verdiğini görmek istiyor Allah Azze ve Celle. Malı mı daha çok seviyorsun? Allah'ı mı daha çok seviyorsun? Çocuğu, kadını mı daha çok seviyorsun? Allah'ı mı daha çok seviyorsun? Eşiktesin. İmtihanı atlatırsan, sabredersen, bütün bu musibetlerine rağmen kaldığın yerden devam edersen Allah senin elinden tutacak. Allah sana yardım edecek. Senin 1000'ini 5000 yapacak Allah Azze ve Celle. Senin çalışmalarına, senin amellerine bereket kılacak. Sabır. Başka ne istiyor Allah Azze ve Celle bizden? Takva kardeşlerim. Takva nedir? Kişinin Allah'ın varlığını, birliğini, görmesini, gözetmesini düşünerekten hayatına çeki düzen vermesidir. Hani Ömer radıyallahu anh Ubey ibn Ka'b'a sordu, takva nedir? O da dedi ki ey Ömer, sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü? Evet dedi Ömer radıyallahu anh, ben dikenli bir yolda yürüdüm. Ne yaptın peki ey Ömer? Paçalarımı katladım dedi ta ki diken elbiseme takılmasın, ayağıma batmasın. Takva da işte bu şekilde dikkatli yaşamaktır dedi o da. Yani Allah'a kulluk yaparken sürekli paçaları katlı bir şekilde yaşamaktır. Aman ayağıma masiyet batmasın, aman ayağıma gıybet batmasın, aman ayağıma cimrilik batmasın, aman ayağıma Müslümanlara karşı suizan batmasın, aman ayağıma göz zinası batmasın, aman ayağıma el zinası batmasın diye Müslümanın dikkat ederek hayatını yaşamasıdır. Sen Allah'a değer verip, Allah'ın seni görüyor ve izliyor olmasına kıymet verip, sen amellerine çeki düzen verdiğin zaman, yani takvayı yerine getirdiğin zaman Allah'ın bu ayet-i kerimede okuduğumuz iradesi de gerçekleşmesi artık an meselesidir senin için. Son bir tane maddeye geldik kardeşlerim. Akide dedik, cemaat dedik, ahlak dedik. Yani sabır ve takva dedik. 4, mücadele. Mücadele. Allah yeryüzünde kendisi için yorulan, kendisi için ağlayan, kendisi için kanını döken, kendisi için uykusuz kalan insanlar görmek istiyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle mümin kullarına baktığı zaman Allah'ın yolunda nöbet tutmak için gözlerine uyku girmemiş, yorgunluktan gözünün feri kaçmış insanlar görmek istiyor. Allah Azze ve Celle müminlere baktığı zaman geceleyin ağlamaktan, sabaha kadar Rablerini anmaktan, Rablerini düşünmekten perişan olmuş, yorgun kalmış insanlar görmek istiyor Allah Azze ve Celle. Bu din için yorulan, bu din için koşturan, bu din için fedakarlık yapan, Allah'ın dinine yardım edecek olanlar nerede dendiği zaman hiç sağına soluna bakmadan elini kaldıran, Allah'ın dinine yardım edecek olan burada diyen insanlar görmek istiyor Allah Azze ve Celle. Mücadele azmi olan, bir şeyler yapmalıyız, Allah'ın dinine hizmetler sunmalıyız diyen insanlar görmek istiyor. Ebu Eyyubul Ensari İstanbul'a kadar getiren şey ne kardeşlerim? Sahabelerden bir tanesini Hindistan'a kadar götüren şey ne kardeşlerim? Kuteybe İbni Müslim'i Türkistan'a kadar götüren şey ne kardeşlerim? Şükür duygusu, minnet duygusu. Madem Allah bize hidayet etti, madem Allah Azze ve Celle bizim elimizden tuttu, madem Allah Azze ve Celle bizim elimizden tutup bizi bu şirk bataklığından kurtardı,
Öyleyse Allah'ın bu pak dini için bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapalım? Allah'ın dinine hizmet edelim. Bir bakıyorsun Rebi İbni Amir İran'dan çıkmış. Bir bakıyorsun Halid İbni Velid İran sınırlarında belirmiş. Bir bakıyorsun Kuteybe İbni Müslim Türkistan'ın orta yerinden geçmiş. Bir bakıyorsun Ebu Eyyubul Ensari İstanbul'a kadar gelmiş. Bir bakıyorsun öbürü Avrupa'yı nasıl fethederiz diye oturup donanma kurmaya çalışmış. Hepsi niye bunların kardeşler? Hepsi Allah'ın verdiği hidayet nimetine teşekkür etmek için. Öyle kuru kuruya elhamdülillah Müslümanız demekle olmuyor. Elhamdülillah Müslümanız, elhamdülillah Müslümanız, elhamdülillah Müslümanız. Tamam da elhamdülillah Müslümansın, bu din için ne yaptın? Bu din için ortaya ne koydun? Senden öncekiler çalıştılar, çabaladılar. Bu dinin sana ulaşması için bir şeyler yaptılar. Sen senden sonrakilere ne bırakacaksın? Allah Azze ve Celle müminlere ne diyor kardeşlerim? İki tefsirden bir tanesine göre ayet-i kerimeyi okuyorum. وَقُلِ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ De ki amel yapın. Allah, Resulü ve müminler sizin amellerinizi görsün. Allah Azze ve Celle öyle basit şeyler yapmamızı da istemiyor. Allah diyor öyle bir amel yapın ki Allah Azze ve Celle desin ki meleklerine benim kulum ne biçim bu dine hizmet etti. Öyle bir amel yapın ki Resulü övünsün. Benim ümmetim nasıl da bu dine hizmet ediyor. Öyle bir amel yapın ki müminlerin gönlünde olana şifa olsun. Müminler baktıkları zaman içleri rahatlasın. Desinler ki elhamdülillah ya bu ümmetin içerisinde bu ümmete layık bir şekilde bu ümmete hizmet eden insanlar var. Kardeşlerim, bizlerin Allah bizi hidayet ettikten sonra bu din için bir şeyler yapmamız lazım. Her birimizin elimizden ne geliyorsa, mücadele olaraktan ortaya ne koyabiliyorsak, malımızı, canımızı, çocuğumuzu, vaktimizi, evladımızı, işimizi ne koyabiliyorsak ortaya, onu ortaya koymamız lazım. Niçin diye soracak olursanız, Allah bizi yeryüzünde imamlar kılmak istiyor ya. Allah'ın bu isteğinin tahakkuk etmesi için sebeplerin yerine gelmesi lazım. Bu sebeplerden bir tanesi de bu ayet-i kerimede zikretmiş olduğum şey. Evet. Vaktimizi aşmışız, vaktimizi doldurmuşuz da aynı zamanda. 5. ayet-i kerimede duralım inşallah. Kalan 6. ayet-i kerimeden önümüzdeki dersimizde Allah'ın izniyle devam ederiz. Rabbim biz Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i doğru okuyan, doğru okumayı ve doğru anlamayı ihsan eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'deki bu manaları sadece işiten, işittikten sonra unutan değil de işiten, işittiğini kalbiyle idrak eden, idrak ettiğini amele döken, değişip dönüşen salih kullarından eylesin bizleri. Allah Azze ve Celle bizleri onun vaadine hakkıyla güvenen, Allah Azze ve Celle'nin vaadi yerine gelsin diye kendilerine hayrı kolaylaştırdığı ve İslami hizmete ve mücadeleye muvaffak kıldığı insanlardan eylesin. Allah bizleri burada taati üzere bir araya topladığı gibi kıyamet gününde Firdevs cennetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ham sancağı altında bizleri bir araya toplasın. Dünyanın doğusunda ve batısında mazlum ve mustazaf olan, Allah'ın yardımını bekleyen, elini kaldırmış semadan gelecek olan yardıma gönlüyle, kalbiyle, gözüyle bu yardımı bekleyen ne kadar Müslüman varsa Allah Azze ve Celle hayırlı olanı onlara acil kılsın. Allah Azze ve Celle ayaklarını sabit kılsın. Kendi katındaki ordularla onları desteklesin. Allah sizleri, bizleri sevip razı olduğu insi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza ettiği seçkin kullarından eylesin. Allahumme amin ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.